Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örsen'in YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda bebeğin kilosuna göre 6 aydan 1 yaşa kadar kullanabileceğiniz yandan düğmeli bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yeleğimi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. Eliniz sıkıysa 4 numara şiş kullanarak örebilirsiniz. Fakat benim vereceğim ölçülerden biraz farklılık gösterebilir. 100 gramı 250 metre uzunluğunda olan anti-peeling özelliğe sahip ip kullandım. Bu renkte örmek isterseniz de renk kodumuz 10119. 5 adet ahşap düğmeler kullandım. Yeleğimizin arkasını da göstermek istiyorum. Gerçekten çok tatlı, çok kullanışlı bir bebek yeleği oldu. Yeleğimizin beden genişliği 27-28 santim. Omuz kısmından beden uzunluğumuz ise 31 santim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni paylaşacağım videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Şimdi yandan düğmeli bebek yeleğimizin yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Yeleğimize önce büyük ön parçayı örerek başlıyoruz. Büyük ön parça için 3,5 numaralı şişe 51 ilmek atarak başladım. Şimdi burası bizim arka yüzümüz. Normalde arka yüzümüz olarak örüyorduk. Fakat tekstil tipi lastik öreceğimiz için bu yüz bizim düz yüzümüz olacak. Ön yüzümüz olacak yani. Şimdi ilk sıramızı bir ters bir düz olarak öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters örüyoruz. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilk sıramızı bir ters bir düz olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar bir ters bir düz olarak ördüm. Sıra sonundaki ilmeği örmeden şişime takıyorum. Sıra başında ters olarak öreceğim. Kenar kısımlarımızın tırtıklı olması için bu şekilde sıra sonunda örmeden alıp sıra başında ters olarak örüyoruz. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz. Şu şekilde düz ilmeğimi şişime takıyorum. Düz ilmeğimi çeviriyorum. İlmeği düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arkaya alıp şu şekilde alttan düz ilmeğin içerisine girip düz ilmeğimi çevirip sol şişime takıyorum. Yine ilmeği düz olarak örüyorum. Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters olarak öreceğiz. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Düz ilmeğimi çeviriyorum arkadaşlar. Alttan düz ilmeğin içine girip şu şekilde çeviriyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arkaya alıp alttan düz ilmeğin içerisine girip ilmeği çeviriyorum. Bir ilmek ters, düz ilmeğin içerisine girip çeviriyoruz. Çevirmiş olduğumuz düz ilmeği yine düz olarak örüyorum. Sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Yine sıra sonundaki ilmeği örmeden şişimize takalım.
Arka yüzü tamamladım. İpimi öne alıp sondaki ilmeği örmeden şişime taktım. Şimdi ön yüze geçiyorum. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. Şimdi bu sıramızda ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Ön yüzü tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde bir sıra ters öreceğim. Sıramızı ters örerek tamamlayalım. Arka yüzü ters örerek tamamladım. Sıra sonundaki ilmeği örmeden şişime taktım. Sıra başında ters olarak öreceğim. Şimdi modelden önce 2 sıra haroşa öreceğiz. Haroşamı ben her iki yönde de tersten öreceğim arkadaşlar. 2 sıra ön yüzde ters, 2 sırada arka yüzde ters örelim. Toplamda 2 haroşa sırası örüp gelelim. İki haroşadan sonra model kurulumuna geçeceğiz. Bu sırada hem modelimizi kuracağız hem de ilik açacağız. Kenarlarda 6 ilmek haroşamız devam edecek. 6 ilmek bu kenarda, 6 ilmek de bu kenarda haroşa devam edecek. Şimdi iliğimizi açalım. 1 2 3 3 ilmek haroşa ördükten sonra alttaki ipi sol şişime takıp ters olarak örüyorum. Yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek artırmış, bir ilmek eksiltmiş olduk. İlk iliğimizi açtık arkadaşlar. Bir ilmek daha haroşa örüyorum. 3 6 6 ilmek haroşamızı ördüm. 6 ilmek haroşamız devam edecek. Şimdi model kurulumuna geçiyorum. Modelimiz 2 ve 2'nin katı artı 1 ilmekten oluşuyor. 2 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi modelimizin ilk sırasını örelim. 6 ilmek haroşadan sonra ilk ilmeği örmeden alıyorum. 1 ilmek düz, 1 ilmek örmeden alıyorum. 1 ilmek düz örüp 1 ilmek örmeden alıyorum. 1 ilmek düz örüp 1 ilmek örmeden alıyorum. Sıra sonunda 6 ilmeğimiz kalana kadar modelimizin ilk sırasını bu şekilde örelim. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. En son ilmeğimi örmeden almıştım. İpimi şu şekilde öne alıyorum. Haroşamı tersten ördüğüm için öne alıyorum arkadaşlar. Siz haroşanızı düzden örüyorsanız ipiniz arkada kalabilir. Şimdi 6 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüze modelimizin ikinci sırasına geçiyoruz. İlk 6 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Altı ilmek ördükten sonra bakıyorum. Örmeden almış olduğum ilmeği yine örmeden alıyorum. Bir önceki sırada düz olarak örmüş olduğum ilmeği yine düz olarak örüyorum. Örmeden almış olduğum ilmeği örmeden alıp ipimi arkaya alıyorum. Bir önceki sırada düz olarak ördüğüm ilmeği yine bu sırada da düz olarak örüyorum. İpimi öne alıp
Bir ilmek örmeden alıyorum, bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek düz örüyoruz. Sıra sonunda 6 ilmeğimiz kalana kadar bir ilmek örmeden alıp bir ilmek düz örelim. 6 ilmeğimizi de haroşa olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Modelimizi 2 sırada tamamladım. Model aralarımızda 2 sıra olacak arkadaşlar. Bir sıra ön yüzde düz, bir sırada arka yüzde ters öreceğiz. Altı ilmek haroşamızı örelim. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonunda 6 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Kalan 6 ilmeği haroşa olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. Haroşanızı her iki yönde düz olarak örüyorsanız kenarlarda olan 6 ilmek haroşalarınızı düz örüp ortada kalan ilmekleri ters örebilirsiniz. Ben haroşamı tersten ördüğüm için arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. Bu sırada tekrar model kurulumunu yapacağız. 6 ilmek haroşamızı örelim. Yine aynı şekilde haroşadan sonra ilk ilmeği örmeden alıyorum. Bir önceki modelde de yine ilk ilmeği örmeden almıştık. İkinci ilmeği düz olarak örüyorum. Modelimiz sıralı olarak devam ediyor. Kaydırma yapmadan modeli sıralı olarak devam ediyoruz. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek düz örüyoruz. Altı ilmeğimiz kalana kadar bir ilmek örmeden alıp bir ilmek düz örüyoruz. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. En son bir ilmek örmeden aldım. İpimi öne alıp 6 ilmeğimi haroşa olarak örüp modelimizin ilk sırasını tamamlıyoruz. Şimdi arka yüze modelin ikinci sırasına geçiyoruz. 6 ilmek haroşamızı örelim. İlk sırada örmediğimiz ilmeği yine örmeden alıp ters olarak düz olarak örmüş olduğumuz ilmeği yine düz olarak örüyorum. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek düz örüyoruz. Bir önceki sırada örmediğimiz ilmeği yine örmeden alıp düz olarak örmüş olduğumuz ilmeği düz örüyoruz.
Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. Haroşalarımı tersten ördüğüm için ipimi arkaya almıyorum. Düzden örüyorsanız ipinizi arkaya alıp haroşa ilmeklerinizi düz olarak örebilirsiniz. Ben tersten ördüğüm için ipim önde. 6 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Modelimizi 2 sırada tamamladık. Model aralarımız da 2 sıra. Bir sıra ön yüzde düz, bir sırada arka yüzde ters örüyoruz model aralarında. 13 haroşa sırasında bir de iliklerimizi açalım. Toplamda 5 tane iliğimiz olacak. Modelimiz ilerledikçe kendisini belli edecek arkadaşlar. Modeli bir önceki videomda ayrıntılı olarak anlattım. İsterseniz ön çalışma olması için model videosunu izleyebilirsiniz. Şimdi modelde ilerleyelim, gelelim. Ön parçamızı ilk haroşa sırasından sayarsak koltuk altına kadar 39 haroşa sırası ördüm. Ön yüzde 12 ilmeğim kalana kadar örerek geldim. Şimdi 12 ilmeğimle 4 sıra haroşa öreceğim. Yine ben haroşamı her iki yönde de tersten öreceğim. Sıra sonunda kalan 12 ilmeği 4 sıra haroşa öreceğiz. Daha sonra 12 ilmeğin 6 tanesini keseceğiz. Kol kesmeni yapacağız. Yakamız aynı şekilde devam edecek. 13 haroşa sırasında bir iliklerimizi açmaya devam edeceğiz. Yine 12 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Model arasında olan ters sıradayım. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Sıramızı ters örerek tamamlayalım. Ön yüze geçtim. Altı ilmek haroşa örüp modelimizi örmeye devam ediyorum. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek düz örüyorum. Sıra sonunda 12 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi örelim. Sıra sonunda 12 ilmeğim kaldı. Kalan 12 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Kol kısmını 4 haroşa sırasına tamamlayıp gelelim. Kenar kısmını 4 haroşa sırasına tamamladım. Şimdi arka yüzde kolumuz için 6 ilmek keselim. İki ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Kesmiş olduğum ipi tekrar şişime taktım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 2 3 4 5 6 6 ilmek kestim. Altı ilmek haroşa örüp yine arka yüzde modelimizi örmeye devam ediyorum. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek düz örüyorum. Sıramızı tamamlayalım.
Ön yüze geçtim. 6 ilmek haroşamız burada devam edecek. Yine yaka kısmında olan 6 ilmek haroşamız da devam edecek. Model kısmını örerek ilerleyelim. Daha sonra yakası için haroşa örüp yakasını keseceğiz. Örerek ilerledim. Şimdi bu sırada yakası için 4 sıra haroşa örmeye başlayacağız. Buradan sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 sıra ördükten sonra yakası için haroşamızı örmeye geçiyoruz. Haroşamı yine tersten öreceğim. Her iki yüzde de tersten öreceğim. Sıra sonunda 11 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonunda 11 ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Modelde olan 5 ilmeğimizle yine modelimizi örmeye devam edeceğiz. Kenardaki 6 ilmek haroşa olarak devam edecek. Modelde düz sıradayım. 5 ilmek düz örüp 6 ilmek haroşa örüyorum. 6. ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde 6 ilmek haroşa ördüm. Buradaki 5 ilmekle yine model devam ediyor. Modelde ters sıradayız. 5 ilmek ters örüp diğer ilmekleri de sıra sonuna kadar haroşa olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Yakası için bir sıra haroşa ördük. 4 haroşa sırasını tamamlayıp yakamızı kesmeye geçelim. Yakası için 4 haroşa sırası ördüm. Şimdi yakasını kesmeye geçiyorum. 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime taktım. 2 ilmeği birlikte düz olarak kesiyorum. İlmeğimi şişime takıp 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Sıra sonunda 17 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi keselim. 17 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi kestim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmeğim kaldı. Şimdi kenarlarda olan haroşaları haroşa olarak örüyorum. Modelde olan ilmeklerimi de düz sıradayım. Düz olarak örüyorum. Yine kenarda olan haroşa ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Omuz kısmına kadar kenarda olan 6 ilmeğimizi haroşa olarak modelimizi yine örerek devam edelim. Omuz kısmına kadar örüp gelelim. Omuz kısmına kadar ördüm. İlmeklerimi de ilmek tutucuya geçirdim. Son 2 sıramızı model yapmadan haroşa olarak ördüm. Yakamıza başlamış olduğumuz ilk haroşadan sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 sıramız oldu. Şimdi diğer parçamıza geçelim. Diğer parçamızı da ben kol altına kadar ördüm. Küçük parçamıza 23 ilmekle başlıyoruz. Yine kenarlarda 6 ilmek haroşamız devam ediyor. Ortada olan ilmeklerle modelimizi örüyoruz. İlk haroşa sırasından sayarsak da 39 haroşa sıramız oldu. Şimdi sağ kenarda 12 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Ortada olan ilmeklerimizle de modelimiz devam edecek.
12 ilmek haroşa örüyorum. İlmek haroşa ördüm. Modelde düz sıradayım. 1 2 3 4 5 5 ilmek düz örüp kenarda olan 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bu parçada ilik açmıyoruz. Diğer parçamızda iliklerimizi açmıştık. Şimdi arka yüze geçtim. Yine 6 ilmek haroşa örüyorum. Modelde ters sıradayım. 5 ilmek ters örüyorum. 12 ilmek haroşa örüp sıramı tamamlayacağım. Bir haroşa sırası ördük. Burayı 4 haroşa sırasına tamamlayalım. Kol kesmini yapalım. Bu kısmı 4 haroşa sırasına tamamladım. Şimdi kolumuz için 6 ilmek keseceğim. Şu şekilde ilk ilmeği ters olarak örüp tekrar ilmeği şişime takıyorum. İpimi arkaya alıyorum. 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişe taktım. 2 ilmeği birlikte düz olarak kesiyorum. Tekrar ilmeği şişime takıp 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Tekrar şişime takıp 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. 4 ilmek kestim. 5 ve 6 ilmek kestim. İpimi öne aldım. Kenarda 6 ilmek haroşamız kaldı. Haroşalarımızı haroşa olarak ördüm. 5 ilmekle yine modelimizi örmeye devam ediyorum. Düz sıradayım. 5 ilmek düz örüyorum. Modelde düz sıradayım. 5 ilmek düz örüp yine sıra sonunda olan 6 ilmek haroşamı haroşa olarak örüyorum. Arka yüzde 6 ilmek haroşa örüp modelde olan 5 ilmeği ters olarak örüyorum. Modelimizde ters sıradayız. Yine kalan 6 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Sondaki ilmeği yine örmeden şişime takıyorum. İlk sıradan sayarsak 29 haroşa sırası olana kadar şişimizde olan 17 ilmeğimizle örmeye devam edelim. Yine son 2 sırayı bu parçada olduğu gibi haroşa olarak örelim. Toplamda ilk haroşa sırasından sayarsak da 29 haroşa sıramız vardı arkadaşlar. Bu parçada da aynı şekilde 29 haroşa sırasını tamamlayıp bu parçamızı da bitirelim. Daha sonra arka parçamızı örelim. Küçük ön parçamızı da tamamladım. Son 2 sırayı haroşa olarak örüp ilmeklerimi ilmek tutucuya geçirdim. Ben arka parçamızı da ördüm. Arka parçamıza 69 ilmekle başlayıp
Ön parçalarda olduğu gibi lastik kısmını ördüm arkadaşlar. İlk haroşa sırasından sayarsak da 39 haroşa sırası ördükten sonra kolumuz için 4 haroşa sırası ördüm. 39, 40, 41, 42, 43. 43. haroşa sırasını ön yüzde ördüm. Şimdi arka yüze geçip kol kesimini yapacağız. 6 ilmek keseceğiz. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine ilmeği şişime takıp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 2, tekrar ilmeği şişime taktım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Ters örerek kesiyoruz. 4, 5 ve 6. 6 ilmek kestikten sonra 6 ilmek haroşamız olacak. 2, 4, 6. Şimdi modelin ikinci sırasındayım. İlk ilmeği örmeden aldım. 6 ilmek haroşadan sonra ipimi arkaya alıp ters örüyorum. 1 ilmek örmeden alıp 1 ilmek düz örüyoruz arkadaşlar. 1 ilmek örmeden alıp 1 ilmek düz örüyoruz. Sıramızı tamamlayıp diğer kolumuzu keselim. Sıramı tamamladım. Burada 6 ilmek kestik. Şimdi burada da 6 ilmek keseceğim. İlk ilmeği ters olarak örüp ipimi arkaya aldım. İlmeği şişime takıp 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Diğer kolda ters örerek kestik. Bu kolda ise düz örerek kesiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi kestim. Her iki kolda da ilmeklerin yönünün aynı olması için bu şekilde kesim yapıyoruz. 6 ilmek haroşa örüp model aralarında olan düz sıradayım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şişimizde olan ilmeklerle yaka kısmına kadar örelim. Daha sonra yakası için kesimlerimiz olacak. Şimdi arka parçamızda örerek ilerleyelim. Daha sonra yakamızı keselim. Arka parçamızın yaka kısmına kadar ördüm. İlk haroşadan sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 haroşa sırası ördükten sonra 2 sıra haroşa ördüm. İkinci haroşa sırasını ön yüzde ördüm. Şimdi arka yüzde yaka kesimini yapacağız. Önlerden bir sıra eksik ördük arkadaşlar. Önlerde 27 sıra ördükten sonra 2 sıra haroşa örmüştük. Arka parçada 26 haroşa sırası ördükten sonra 2 sıra haroşa ördüm. İkinci sırayı ön yüzde ördüm. Şimdi arka yüzde yakası için kesim yapacağız. 17 ilmek ördükten sonra yakasını keseceğim. 1, 2, 3, 17 ilmek örelim. 17 ilmek ördüm. Şimdi sıra sonunda 17 ilmeğimiz kalana kadar yakamızı keseceğiz. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime taktım. Yine 2 ilmeği ters örerek kesiyorum. Sıra sonunda 17 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi keselim.
Yakamızı kestim. Şimdi kalan 17 ilmeği haroşa olarak örüyorum. İlmeklerimizi örelim. Ön parçalarla omuzdan birleştirelim. Büyük ön parçada olan ilmekleri ilmek tutucudan şişe geçirdim. Arka parçamızı bu şekilde ters olarak koyup üzerine de ön parçamızı şu şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra iki parçayı alıp farklı bir 3,5 numaralı şişle bir ilmek arka parçadan, bir ilmek ön parçadan, bir ilmek arka parçadan, bir ilmek de ön parçadan ilmeklerimizi alıyoruz. İlmeklerimiz bitene kadar bu şekilde alalım. Bütün ilmekleri aldım. Şimdi ön parçayı şu şekilde arkaya atıp ilmekleri elimizle düzleyelim. Şimdi ilmeklerimizi üçer ilmek ters olarak örelim. 3 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Yine 3 ilmeği birlikte ters olarak örüp ilmeği tekrardan şişime takıp 3 ilmeği birlikte örüyorum. İlmeğimizi şişimize takıp 3 ilmeği birlikte ters olarak örelim. Bu şekilde kesip omzumuzu tamamlayalım. Bütün ilmeklerimi kestim. İpimi sıkıştırıyorum. Burada olan ipimizi de yine kesip aralardan gizleyelim. Omuz kısmımızın içten görüntüsü böyle. Ön yüzden görüntüsü de böyle arkadaşlar. Gerçekten düzgün bir kesme tekniğini kullandık. Her türlü örgülerinizde bu tekniği kullanabilirsiniz. Şimdi diğer omzumuzu birleştirelim. Küçük parçada olan ilmeklerimi de ilmek tutucudan şişe geçirip şu şekilde arka parçanın üzerine yerleştiriyorum. Yine diğer omuzda olduğu gibi ilmeklerimizi bir ilmek arka parçadan, bir ilmek ön parçadan alarak bütün ilmeklerimizi sağ şişimize geçirelim. İlmeklerimin hepsini geçirdim. Şu şekilde ön parçayı arkaya doğru atıp ilmekleri elimizle düzeltelim. Yine aynısı gibi üçer ilmek ters örerek ilmeklerimizi keselim. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime takıp 3 ilmeği birlikte kesiyorum. İlmeklerimizi kesip omuzumuzu tamamlayalım. Daha sonra kenar dikişlerimize geçelim. Omuz birleştirmelerimi tamamladım. Daha sonra bu kenarı birleştirdim. Şimdi diğer kenarı da birlikte birleştirelim. Örerken tırtıklı bırakmış olduğumuz kısımlardan birleştiriyoruz. Ön parçadan bir tane, arka parçadan bir tane alıp bu şekilde dikiyoruz. Ön parçadan, arka parçadan, ön parçadan ve arka parçadan tırtıklı kısımlara batarak birleştiriyoruz. Koltuk altına kadar bu şekilde birleştirip gelelim. Dikme işlemini tamamladım. 5 adet de ahşap düğmemi yeleğime diktim.
Yeleğimizi tamamladık. Arka kısmını da göstereyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.